arkadaşlar. Günnur Maden Birlikte Örelim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir bebek battaniyesi öreceğiz. Ben kanalları geziyorum arkadaşlar. YouTube kanallarını benim gibi tam olarak bir battaniyeyi anlatan bir kanal göremedim. Çok eski videolar var daha önce anlatılmış. Yani battaniyenin çünkü yapımı, anlatımı biraz zor. Çok fazla kanal görmedim açıkçası. Varsa da gözümden kaçtıysa özür dilerim yayınlayan arkadaşlardan. Bu battaniyemizin modeli süpürge modeli, fıstıklı süpürge modeli. Bunu benden Instagram'dan isteyen arkadaşlarım vardı. Biraz geciktim. Kendilerinden özür diliyorum ancak sıra gelebildi. Bu modelin daha fazla ilmek sayısıyla kısa anlatımı var kanalımda. Ben 13 ilmek ve arada bir ilmekle 14 ilmek üzerinden bu battaniyeyi ördüm. Instagram'da Esin'den Örgüler sayfasında Esin Hanım sayılarını paylaşmış. Çokça sayıda bu battaniyeden örmüş kendisi. Ben de bu sefer hazıra konmak istedim açıkçası. Dedim elimde böyle bir imkan varken Esin Hanım'ı da biraz bunaltmış oldum. Çünkü resimden ve verilen sayılardan kurmak biraz zor oldu, ilerletmek, anlatımını yapmak için. Kendisini bunalttım. Desteği için çok çok teşekkür ediyorum kendisine. Sayfasında çok fazla battaniye var, sipariş alıyor. Farklı modeller var. Kendisini takibe alabilirsiniz. Sipariş verebilirsiniz. Çok düzgün bir örgüsü var. Tekrar kendisine destekleri için teşekkür ediyorum. Battaniyemin ölçüleri 102 santime 102 santim, yani 100 santimden biraz fazla, o da şişten ya da örgüden kaynaklı. Tam bir kare arkadaşlar battaniyemiz. Bu battaniye için 6,5 yumak ip kullandım. Alize Baby Best'le ördüm 240 metrelik iple. Başlangıçta 2 model ve bitiminde 2 modelim var. Ve kenarlarda 2 modelden sonra kenarlarda birer model devam ettiriyoruz. Ortada ajorlarımız var. Ajor çalışmaları yaparak güzel şık bir battaniye örmüş olacağız. Ve kenarlarını da böyle fıstıklarla, orijinali bu şekilde, ben de orijinaline sadık kalarak kenarlarına da fıstıklar yaptım. Keyifli bir model, güzel bir model. Umarım sizler de beğenirsiniz ve benimle aynı keyifte battaniyenizi örmüş olursunuz. Şimdi ipimizi ve şişimizi hazırlayalım. Tabi bir de tığ gerekecek. Popcornlarımızı, fıstıklarımızı yapmak için tığımızı da yanımıza alalım. Battaniyemizi birlikte örelim. Battaniyemi Alize'nin Baby Best ile öreceğim. %10 bambu karışımlı anti peeling özellikli bebe ipim, 240 metre, 100 gram ağırlığı. Renk numaram 41, güzel bir yeşil rengi. Bir değişiklik yapayım dedim arkadaşlar. Farklı bir tonda, hep sarı ve beyaz örmüşüm. Bir yeşil tonunda battaniye anlatayım size istedim. Şişim 3,5 numara. Şişime 215 ilmek attım. Başlangıç sıramın dışında 8 sıra haroşa ördüm. Kenarda bir tığlama yapacağız. O yüzden bir kenar işlemi yapmadım arkadaşlar. Modelim 14 ilmek katları artı 13 ilmekten oluşacak. Kenarlarda 10 ilmek haroşam olacak. Süpürge modelimi 13 ilmek üzerinden kuracağım. Arada da bir düz ilmeğim olacak. Süpürgelerimin, düz ilmeklerimin sağından ve solundan artışlar yapacağım. Modelimizi kuralım birlikte.
Haroşalarımı düz yönde örüyorum arkadaşlar. Her haroşa örgüde bunu tekrar hatırlatıyorum. İlk ilmeğimi boşaldım. 10 ilmek haroşamı örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bir dolayarak başlıyorum. 5 tane düz ilmeğim, arada ikişer ilmek terslerim olacak. Bir düzle başlayacağım süpürgeme, bir düzle bitireceğim. 13 ilmek üzerinden kuracağım. Bir düzümü ördüm. 2 ters örüyorum. İkinci düzüm. 2 ters. Üçüncü düz ilmeğim. 2 ters. Dördüncü düz ilmeğim. 2 ilmek ters. Ve son düz ilmeğim. İlmeklerimizi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 13 ilmek üzerinden süpürgemizi kurduk. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Düz ilmeklerin yanından ajorlarla artışlar yapıyorum. Tekrar süpürgemizi kuralım. Bir düz, 2 ters. İkinci düz ilmeğim, 2 ters. Üçüncü düz ilmeğim, 2 ters. Dördüncü düz ilmek, 2 ters ve son düz ilmeğim. Tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 13 ilmek. Bir doladım, bir düz ördüm, tekrar doladım. Yeniden modelimizi kuruyoruz. Bir düz, 2 ters, bir düz, 2 ters, üçüncü düz, 2 ters, dördüncü düz, 2 ters ve son düz ilmeğim. Bir doluyorum, bir düz örüyorum, tekrar doladım. Tekrar model kuruyorum. Bir düz, 2 ters, bir düz, 2 ters, üçüncü düz, 2 ters, dördüncü düz, 2 ilmek ters ve son düz ilmeğimiz. Bir doluyorum, bir düz ilmek örüyorum, tekrar doluyorum. Bir düz, 2 ters, bir düz, 2 ters, bir düz, 2 ters. Kaç tane ördük arkadaşlar? Sayalım. 1, 2, üçüncü düzümüzü ördük. Dördüncü düz, 2 ters, beşinci düz. 2, 4, 6, 8, 10, 13 ilmekten kurduk. Bir tane daha kuralım birlikte. Doladık. Bir düz ördük. Tekrar doladık. Bir düzle başlıyoruz. 2 ters örüyoruz. İkinci düzümüz. 2 ters örüyoruz. Üçüncü düz. 2 ters ördük. Dördüncü düz. 2 ters ördük.
Ve son ilmeğimiz 5. düz ilmeğimiz. Düzle başlayıp düzle bitirdik. Şimdi son modele kadar bu şekilde gidelim arkadaşlar. Bir düz örüyoruz. Arada bir doluyoruz. 2 ters. İkinci düz. 2 ters. Üçüncü düz. 2 ters. Dördüncü düz. 2 ters. Ve 5. düz. Bir doladık. Bir düz ördük. Tekrar doladık. Devam edelim bu şekilde. Sıra sonuma yaklaştım. En son 13 ile süpürgemi kurdum. Bir doladım. Bir düz. Tekrar doladım. Yine bir düz. 2 ters. İkinci düz. 2 ters. Üçüncü düz. 2 ters. Dördüncü düz. Son 2 tersim. Ve son 5. düzüm. Tekrar doladım. Bir düz ördüm. Doladım. Son modelimizi kuruyoruz. Bir düz. 2 ters. İkinci düzüm. 2 ters. Üçüncü düzüm. 2 ters. Dördüncü düz. 2 ters. Ve son 5. düzüm. Bir doladım. Bir dolayarak başlamıştım. Düz ilmeğimin yanından yine doladım. Son 10 ilmeğim 2, 4, 6, 8, 10. 10 ilmeği de haroşa olarak örüyorum. Bir dolayarak süpürgemin yanından bitirdim modelimi. Kenar 10 ilmekte haroşamı ördüm. Arka yüzümde ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Doladığım ilmekleri de ters öreceğim. Diğer ilmekleri düzleri düz, tersleri ters öreceğiz. 10 ilmek kenar haroşamızı örelim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek haroşamı ördüm. Doladığım ilmeğimi ters örüyorum. Sıradaki ilmeğim ters, tersimi ters örüyorum. Düzleri düz örüyorum. Öndeki tersler arkada düz, öndeki düzler de arkada ters olarak geliyor. Tersleri ters, düzleri düz. Model ilmeklerimi örüyorum, süpürgelerimi. Düzümü düz. Pardon, burada yanlış ördüm arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Ters ördüm. 2 tane düz ördüm. Bir ters. 2 düz. Bir tersimi ördüm. Şimdi doladığım önde ajur yaptığım ilmek. Bunu ters örüyorum. Arada bir düzüm var. Bu da ters. Diğer doladığım ilmek de ters. Dolama yaptığım ilmeklerimi arka yüzde ters olarak örüyorum. Önde düz olarak çoğalacaklar. Yine sıradaki ilmeğim ters. Süpürgemin düz ilmeği son ilmek. 2 düz. Bir ters. 2 düz. Bir ters. Gördüğüm gibi ilmeklerimi örüyorum. Tersimi ördüm. Ajur yaptığım, doladığım ilmek. Bunu ters örüyorum. Aradaki ilmeğim ters ilmek. Diğer
doladığım ilmeği de ters ördüm. Tersleri ters, düzleri düz. Ajurlarımı da ters olarak örüp arka yüzümü tamamlayacağım. Arka yüzümüzde yaptığımız bir işlemimiz yok. İlmeklerimizi gördüğümüz gibi örüp ön yüze gelelim arkadaşlar. İlk kurulumumuzu yaptık arkadaşlar. Birinci artışlarımızı bir kez daha başlayalım artış yapmaya. Kenar haroşalarımızı örelim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 haroşa ilmeğimi ördüm. Şimdi artırdığım ilmeğimi düz olarak örüyorum. Süpürgemin düz ilmeklerinin sağından ve bitiminde solundan ajurlarımı yapmaya devam edeceğim. Bir doladım. Bir düz, iki tersle 13 ilmeklik modelime, süpürge modelime devam ediyorum. Bir düz, iki ters, bir düz, iki ters, bir düz, iki ters ve son düz ilmeğimi ördüm. Burada 5 tane düz ilmeğimiz, aralarında da 2, 4, 6, 8 tane de ters ilmeğimiz var. İkişer ilmekten oluşuyor. Düz ilmeğimi bitirince hemen doluyorum. Arada oluşan düzlerimi örüyorum. Şu anda 3 ilmeğe çıktı. Tekrar doluyorum. Diğer modelime geçtim. Bir düzle başlıyorum yine. 2 ters, bir düz, 2 ters, bir düz, 2 ilmek ters, bir düz, son 2 tersimi örüyorum ve bir düz ilmekle ikinci süpürgemi de bitirdim. Ajurlarıma geldim. Düz ilmeğimi yanından hemen doladım. Aradaki 3 ilmek düzümü ördüm. Tekrar dolayıp diğer modele geçtim. 2 ters, bir düz, 2 ters, bir düz, 2 ters, bir düz, son 2 tersim ve bir düzüm. Sıra sonuma kadar devam edeyim arkadaşlar. Son modelime geldim. Bir doladım. Aradaki 3 düzümü örüyorum. Tekrar doladım. Bir düzle başladım. 2 ters, bir düz, 2 ters, bir düz, 2 ters, bir düz ve son 2 tersim ve son düz ilmeğim. Düz ilmeğim bitince hemen doluyorum. Burada bir ilmek düzümü ördüm. Kenar 10 ilmek haroşamı örüyorum. Arka yüzümüzde yine ajur ilmeklerimizi, doladığımız ilmekleri ve yanındaki ilmekleri ters olarak örüyoruz. Diğer bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 ilmeğimi ördüm. Bir tersim ve ajur ilmeğim yanında. Ajurlu doladığım ilmeği de ters örüyorum. Süpürge modelim arka yüzde bir ters iki düz olarak örüyorum. Gördüğüm şekliyle bir ters
2 düz, bir ters, 2 düz ve modelin son ters ilmeği arkada. Ajuruma geldim. Ajurum ters, ortadaki ilmekler ters. Katını bozmuşum arkadaşlar ilmeğimin. Evet, düzelttik. Ters ilmeklerimi ördüm. Ajur ilmeğimi de ters ördüm. Diğer modelimi de bir ters, 2 düz olarak arka yüzde örüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci kez ajurumuzu yaptık. Battaniyemizde toplam 13 tane süpürge modelimiz var. Şöyle bir anlatayım size. Şimdi toplamda 13 süpürge modelimiz var arkadaşlar. İkinci ajurumuzu yaptık. 2 kez daha ajur yapacağız. Hemen süpürgelerimizin düz ilmeği başlamadan bir dolayacağız. Süpürge modelimiz bitince tekrar dolayacağız. Aradaki düz ilmekleri öreceğiz. Arka yüzümüzde de yine az önce yaptığımız gibi ajur ilmeklerimiz ve yanındaki ilmekler ters. Süpürge modelimizde 2 düz bir ters olarak arka yüzde öreceğiz. Şimdi dördüncü ajurumuzu da tamamlayalım. Çünkü yaptığımız farklı bir işlem yok. Videoyu uzatmadan, sizi de sıkmadan ajurlarımızı tamamlayalım. 4 ajuru daha sonra kesmelere başlayacağız. Süpürge modelimizde ilmeklerimizi keseceğiz. Kesme işlemlerimizi birlikte yapalım. Önce 4 kez ajurumuzu tamamlayalım. 4 kez ajurumuzu oluşturduk. Süpürgelerimizin düz ilmeklerin yanından birer birer ajurlar yaparak 4 ajur oluşturdum. Düz ilmeklerim de 9'a ulaştı. Buradaki başlangıçtaki düz ilmeklerim 4 tane arttırma yaptığım için 4 düz ilmeğim oldu. Şimdi hem ajur yapıp arttırma yapacağız hem de süpürgelerimizin arasındaki ters ilmeklerimizi birer ilmeğe düşüreceğiz. Birer tane keseceğiz. Yani her modelde 4 tane kesme işlemi yapacağız. Kenar haroşamı ördüm. 4 ilmek düzümü ördüm. Yine bir dolama yapıyorum. Düz ilmeğimi ördüm. 2 ters ilmeğimi ters yönde ikisini birlikte aldım. Bir düzümü örüyorum. 2 tersimi ters olarak kesiyorum. Bir düz ördüm. 2 tersimi ters yönde kestim. Bir düz ve son kesme işlemimi yaptım. 4 ilmek burada kesmiş olduk. Düzümü ördüm. Tekrar dolamamı yaptım. 9 ilmek aradaki düzümü örüyorum. Düz ilmeklerimi tamamlayıp bir doladım. Modelimin düz ilmeğini ördüm. 2 tersini ters yönde birlikte alıyorum. Bir düz. 2 tersi birlikte aldım. İkinci kesmem. Bir düz. 2 tersi birlikte aldım. Üçüncü kesmem. Bir düz. Ve son 4 ilmek kesme işlemini yaptım. Dördüncü kesmemi yaptım. Düzümü ördüm. Doladım. Arada 9 ilmeğe ulaşan düzlerimi örüyorum. Şu anda arttırmalarla beraber 11 ilmek düze ulaşmış oluyorum. Bir doladım tekrar. Bir kez daha keselim. Bir düzümü örüp
2 ilmek tersi birlikte alıyorum. Bir düz, 2 tersi birlikte alıyorum. Düzümü ördüm. 2 tersi birlikte aldım. Bir düzü ördüm. Son 4. kesmem ve bir düzümü ördüm. Bu şekilde sıramı tamamlayacağım. Ters ilmekleri arada birer birer keseceğim. 4 tane kesme yapacağım her modelde. Yine artışlarıma devam edeceğim. Arka yüzde de 2 düz bir ters de süpürge modelimizin ilmekleri bir düz bir terse düşmüş oldu. Yine ajur ilmeklerim ters, ortadaki ilmekler ters olarak arka yüzümüzü de tamamlayacağız. Ön yüzde yine kesme işlemi yapacağız. Birer kalan ters ilmeklerimizi keseceğiz. Bütün ilmeklerim 5 tane düz ilmeğe ulaşmış olacağız. Şimdi bu sırayı tamamlayalım arkadaşlar. Sıralarımı tamamladım. Ön yüzde terslerime birer ilmeği düşürdüm. Arka yüzde de ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüp geldik. Şimdi 6. kez arttırma yapacağım. Bu arttırmayı arka yüzde keseceğim arkadaşlar. Çünkü şu andaki ilmek sayım, modelim için arttırdığım ilmek sayım bir sonraki modelimi kurmak için bana yeterli. Arttırma yapmadığımda bir sonra bir daha kesme yapacağız. Yani 2 kez daha kesme yapacağız. Düz ilmekleri 3 ilmeğe düşüreceğiz. O sırada arttırma yapmayacağım. 2 sıra arka ile beraber 4 sıra düz örmüş olacağım ve modelim görüntüsü hoş olmayacak. Bu yüzden ben şimdi bu sırada 6. kez yine arttırmamı yapacağım ve bu ters ilmeklerimi şimdi keseceğim. 5 tane düz ilmeğe düşüreceğim. Kenardaki 5 ilmek düzümü örüyorum. Tekrar doladım. Şimdi burada benim şişime ipimi dolama şeklime göre ilmeğimin yönü bu şekilde. Bana bakan kenarı uzun bir kenar. Ben bu yönde ilmeklerimi düzleri keserken yönümü burada çevireceğim. Sizin ilmekleriniz bu şekilde ise burada bir çevirme yapmanıza gerek yok. Çünkü bu işlemi yaptığımda düzgün olarak düz ilmeklerim çıksın istiyorum. İlmeğimin yönünü çevirdim. Alttan girdim. Ters ilmekle ikisini birlikte aldım. İkinci düz ilmeğimi yine çevirdim. Alttan girdim. Tersle birlikte aldım. 2 tane kesme yaptım. 5 düzümün ortadaki düzümü düz olarak örüyorum. Kalan 2 düz ilmeğimi bu yönde ben ilmeklerimin yönünü çevirmiyorum. Sizin ilmekleriniz, şu ters ilmeğimi alayım. Yine burada sizin ilmekleriniz şişinizde bu şekilde gözüküyorsa siz bu yönde düz ilmeğinizin yönünü çevirin. Ben bu yönde çevirme yapmıyorum. Başlangıçta düzleri çeviriyorum. İlmek yönümden dolayı bu yönde çevirme yapmıyorum. Soldan sağa girip düzle tersi birlikte alıyorum. Tekrar ikinci düzümden soldan sağa girdim. 2 ilmeği birlikte aldım. 5 tane düz ilmeğim kaldı şu anda. İpimi doladım. Arada 11 ilmek düzüm var. 11 düzümü örüyorum. Tekrar şişime bir dolama yaptım. Yine ilk kesmelerimi süpürgelerimde ilk kesmelerimi yaparken ben ilmek yönümü burada düz ilmeğimi çevirerek yapıyorum. Yönünüz farklıysa siz burada çevirmiyorsunuz. İlmek yönümü çevirdim.
ikisini bir aldım. 2 tersi kesmiş oldum. Ortadaki düzümü ördüm. Şimdi ben bu yönde çevirme yapmıyorum düz ilmeğimi. Sizler burada ilmek yönünüzden dolayı çevirme yapabilirsiniz. Yapmanız gerekiyor çünkü ilmeklerinizin, düz ilmekleriniz olduğu gibi düzgün bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. İkinci düzümü de yine soldan giriyorum. Ters ilmekle birlikte aldım. Bakın düzgün bir şekilde ilerliyor düz ilmeklerim. Doladım. Aradaki 9 ilmeğimi ördüm düz olarak. Tekrar doladım. Özellikle parmağında ören arkadaşlar, ben sağ elimde tutuyorum ipi, sol elde ören arkadaşlarım ilmek yönleri şişe ipi dolama şeklinden dolayı farklı olacak. Mutlaka bu ilmek yönünü, düz ilmekleri çevirme işlemini yapın arkadaşlar. Ben başlangıçta çeviriyorum ilmek yönümü, ters ilmeğimle alttan girip birlikte alıyorum. İkinci düzümü çeviriyorum. Alttan girip tersle birlikte örüyorum. Ortadaki düzümü örüyorum. Düzümün diğer tarafındaki kesmelerimi yaparken de soldan giriyorum. Ters ilmekle ikisini birlikte alıyorum. Soldan girdim. Ters ilmekle ikisini birlikte aldım. Doladım. Düzlerimi örüyorum. Son kez keselim arkadaşlar. Daha sonra arka yüzde bir kesme işlemi yapacağız. Bu ajurlarımızı keseceğiz. Arka yüzü yine birlikte yapalım. Çevirdim ilmeğimi, düzlerimi bitirdim. Bir doladım. Süpürgemin ilk düz ilmeğini keserken çevirip tersle birlikte ördüm. İkinci kesmemi yine çevirdim. Tersle birlikte ördüm. Ortadaki 5. Düz ilmeğim, 2 sağda 2 solda düzler. Ortadaki düzü düz olarak ördüm. Son 2 kesmeyi soldan girip birlikte aldım. Diğer kesmemi, son kesme işlemini düz ilmeğin yanından girdim. Tersle birlikte kestim. Doladım ve düzlerimi örüyorum. Düzleri bitirdim, doladım, çevirdim, alttan girdim, tersle kestim, doladım, çevirdim, özür dilerim, ilmeğimi çevirdim, alttan girdim, tersle kestim, ortadaki düzü tek ördüm düz olarak, son 2 kesmemi de soldan sağa tersle birlikte aldım, soldan sağa tersle birlikte aldım. Burada yine kesme işlemlerimizi 2-4 tane ilmek kesmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi sıramı tamamlayayım. Arka yüzümüze gelelim. Ön yüzümü tamamladım. 5 tane düz ilmeğimiz kaldı. Süpürgelerimizde ters ilmeklerimizin tamamını bitirmiş olduk. Ön yüzde modelin anlatımına başladığımda aradaki düz ilmeklerimiz 11'e ulaştı ve 11 düzümü örüyorum diye başladım ama daha sonra anlatımı devam ettirirken 9 ilmek dedim sanıyorum bir iki yerde. Öndeki düzlerimiz arttırmayla düzlerimiz 11 ilmek arkadaşlar. Birer tane daha arttırdık. Bunu az önce anlattım. Şimdi bu arttırdığımız, ajur yaptığımız ilmekleri arkada keseceğiz. İlmek sayılarımızı tutturabilmek için. Şimdi birlikte arka yüzümüze başlayalım. 10 ilmeğimi ördüm. Burada 2, 4, 5 tane
düz ilmeğim var. Çünkü 5 ajorum var. 6. ajorum da şişimde. Öncelikle 4 tane tersimi örüyorum. 2, 3, 4 tersimi ördüm. Son ters ilmeğimle bu ajor yaptığım, doladığım ilmeği ters yönde birlikte alıyorum arkadaşlar. 5 tane süpürgemin tersi var. Bunları ters olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5. Ajor yaptığım ilmek ve ortadaki 11 düzümün ilkine ters yönde, ters sıradayız, arka sıradayız. Ajorumla ilk ilmeğimi ters olarak aldım. Yani arttırdığım ilmeği arkada kesiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. ilmeğim. 11. ilmeğimi arttırdığım, ajor yaptığım, doladığım ilmekle birlikte alıyorum ters olarak. İkisini beraber aldım. 5 tane süpürge modelimin tersi var. Arkada 2, 3, 4, 5. Tekrar düzlerime gelmeden doladığım ilmekle ilk ilmeği birlikte alıyorum. Bu arttırdıklarımız, doladığımız ilmekleri kesmiş oluyorum. Kalan terslerimi örüyorum. Son ters ilmeğime geldim. Ajurumla birlikte ikisini beraber alıyorum. Ters yönde ikisini birlikte aldım. Süpürgemin ilmeklerini 5 ilmeğimi ters, bunları ördüm. Tekrar ajur ilmeğim ve ilk ters ilmeğin ikisini birlikte aldım. Birinci ilmeğimde 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördüm. 11. ilmek ve ajur ilmeğim ikisini birlikte aldım. 5 tersim arada, süpürgemin ilmekleri. Tekrar ajur ilmeğim, doladığım ilmek ve ilk ters ilmeğim ikisini birlikte aldım. Son tersimi de diğer ajurumla birlikte öreceğim. Arkada yaptığım işlemde anlaşıldı sanırım arkadaşlar. Ters ilmeğim, son ters ilmek ve doladığım ilmek ikisini birlikte aldım. Arka yüzümü tamamlayayım. Ön yüzde popcornlarımızı ya da fıstık deniyor. Kimi arkadaşım fıstık diyor, kimisi popcorn diyor. Siz hangisini hoşunuza gidiyorsa onu söyleyin arkadaşlar. Çünkü farklı şekilde anlatanlar var. Arkadaşlardan fıstıklı süpürge diyenler var. Popcornlu süpürge diyenler var. Ön yüzde tekrar düzleri keseceğiz. Düz ilmeklerimizi 3'e düşüreceğiz. Ve fıstıklarımızı yapacağız birlikte. Arka yüzümü tamamladım. Ajurlarımı keserek ön yüzümüze geldik. Ortadaki düz ilmeklerimiz, artırmadan oluşturduğumuz düz ilmeklerimiz 11 ilmek, 2, 4, 6, 8, 10, 11.
Süpürge modelimizde de 5 tane ilmeğimiz, düz ilmeğimiz kaldı. Şimdi bu 5 ilmeği ortadaki bir ilmeğin sağından bir kesme yapacağım. Solundan bir kesme ve ortadaki ilmeğin üzerine fıstığımızı ya da popcornumuzu oluşturacağız. 3 tane düz ilmeğe düşürmüş olacağız. Kenarda 5 tane düzüm var. Bu 5 düzümü ördüm. Bu sırada artık dolama yapmıyorum. Bir artırma yapmıyorum. İlmek yönümü yine düz ilmeğimi çevirdim. Yanındaki düzle ikisini birlikte ördüm. Ortadaki düz ilmeğime şimdi işlem yapalım. 2,5 numaralı tığımla fıstığımızı oluşturalım. İlmeğimi tığıma aldım arkadaşlar. İpimi çıkarttım. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tığımın başına doladım. Burada 4 tane yarım ikili trabzan yapacağım. Girdiğim ilmeğin içine tekrar giriyorum. Aynı ilmek üzerinden işlem yapıyorum. İpimi çıkarttım. 2 ilmeği birlikte aldım. Bir yarım trabzan yaptım. Tığıma doladım. Aynı yuvaya girdim. Bir tane daha ikili trabzan. Tığıma doladım. Aynı yuvaya battım. Bir tane daha ikili trabzan. Son tığıma doladım. Yuvaya girdim. İlmeğimin içine. İkisini bir alıp bir yarım trabzan yaptım. Şişimde zincirimle birlikte 5 tane ilmeğim var. 5'inden birlikte çıkıyorum. Bir zincir çekip burayı kilitledim. Şimdi bu fıstığımı örgümün önüne doğru, kendime doğru yatırıyorum arkadaşlar. Bakın şu girdiğim ilmeğin bir altındaki ip. Buraya gireceğim, bunu kilitleyeceğim burada. Tığıma dolamadan ilmeğin içine giriyorum. İpimi çektim. Tığımdaki ipimden de çıkarttım. Bunu buraya kilitledim. Yani kaymamasını önlüyorum. Kaymasını önlemiş oluyorum. Şimdi diğer taraftaki 2 düz ilmeğimi de burada yön değiştirmiyorum. Sizler yönünüzü değiştireceksiniz. Burada ilmek yönünüze göre. Yine ikisini birlikte aldım. Bir artış yapmadan aradaki 11 ilmeği düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 düz ilmeğimi ördüm. Bakın şimdi bir sonraki modelimizi kurarken 13 ilmek üzerinden kuruyoruz biliyorsunuz. İlk kurulumunda bizim burada 5 tane düz ilmeğimiz, 3. düz ilmek bu fıstığın üzerine gelecek. Arttırdığımız ilmek de bu ortadaki ilmeğin üzerine gelecek. Bu yüzden bir önceki sırada hem ajur yaptık. Yaptığımız ajur ilmeğimizi de kestik. İlmek sayımız tam gelmesi için. Şimdi yine popcornumuzu ya da fıstığımızı yapalım. Önce 2 düz ilmeği tek ilmeğe düşürüyorum. İlmek yönümü çevirdim. 2 düzü birlikte aldım. Tığımı aldım. İlmeğimi tığıma aktarıyorum. İpimi çıkarttım. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tığıma ipimi doladım. Aynı ilmeğimin içine girdim. İşlem yaptığım ilmeğim. İkisini bir aldım. Bir yarım trabzan. Tığıma doladım, battım.
bir yarım trabzan, 2 doladım, aynı ilmeğin içine battım, ikisini bir aldım, yarım trabzan. Son olarak tığıma doladım, ilmeğim içine, şişimdeki ilmeğim bu, içine girdim, ikisini bir aldım. Tığımda zincirle birlikte 5 ilmek var, hepsini birlikte çektim. Bir zincirle bunu kilitledim. İşlem yaptığım ilmeğin arka yüzü burası. Bir alttaki şuraya giriyorum. Böyle çevirdim. Şu ilmeğe giriyorum. İpimi çıkartıyorum tığımdan. Pardon, kaçırdım. Tekrar yapalım. Şu yuvaya giriyorum. İpimi aldım. Tığımdaki ilmekten çektim. Bunu kilitledim. İşlem yaptığım için bunu örmüyorum. Sağ şişime geri takıyorum. Bunu sabitlemiş oluyorum. Tekrar iki düzü tek düze düşürüyorum burada. Tığım şişimizde şimdi modelden 3 tane düz ilmek kalmış oldu. Aradaki 11 düzümüzü örüyoruz. Düz ilmeklerimi ördüm. Modelime geldim. İlmek yönümü çevirip yanındaki düzle ikisini birlikte aldım. Ortadaki düzün üzerine fıstığımızı yapıyoruz. Tığımı aldım, ilmeğimi, ipimi çektim dışarıya ve 3 tane zincirimi çekiyorum. 3 zincir, bir doladım, ilmeğin içine battım. İkisini bir aldım, bir yarım trabzan, tekrar aynı yere bir yarım trabzan, tığıma doladım, aynı yuvaya battım, ikisini bir aldım, 3 tane oldu, tekrar doladım, aynı ilmeğin içine işlem yaptığım ilmeğe battım, ikisini bir aldım, 4 tane yarım trabzan yaptım. Zincirle birlikte 5 ilmekten çıkıyorum. Bir zincirle kilitliyorum. Kendime çeviriyorum. Trabzanlarımı altındaki ilk ilmeğe giriyorum. Tığımdaki ilmekten bunu çıkartıp burayı kilitliyorum. Ve bunu sağ şişime taktım. Diğer yandaki iki düzü soldan sağa girerek ikisini birlikte aldım. Bir dolama yapmıyorum. 11 ilmek düzümü örüyorum. Bir kez daha yapalım arkadaşlar. Fıstığımızı, popcornumuzu ben buna bir isim bulamadım. Siz yorumlara yazın arkadaşlar. Fıstık mı diyelim, popcorn mu diyelim, ne diyelim biz buna? Düz ilmeğimi çevirdim. Süpürgemin iki ilmeğini alttan girip birlikte ördüm. Bir kesme yaptım. Ortadaki düzün içine giriyorum. İpimi çıkarttım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma doladım. İlmeğimin içine battım. İkisini bir aldım. 1, tığıma doladım, battım. İkisini bir aldım. 2, tığıma dolayıp battım. İkisini bir aldım. 3, tığıma doladım, ilmeğimin içine battım. İkisini bir aldım. 4. Zincirle birlikte 5 ilmekten çıktım. Bir zincirle kilitledim.
kendime çeviriyorum. Alttaki ilmeğe, yuvaya tığımla giriyorum. İpimi çektim. İlmeğimden de çıkarttım, kilitledim. Ve sağ şişime taktım ilmeğimi. Kenardaki modelimin iki düzünü de soldan sağa girip ikisini birlikte aldım. Aradaki düzlerimi de örüyorum. Sanıyorum fıstığımız anlaşıldı arkadaşlar. Bir sonraki modelde de yine birlikte yapacağız zaten. İlmeğimi çevirdim. Bir tane daha yapalım hadi arkadaşlar. Kıyamadım. Hızımı alamadım. Bir tane daha yapayım arkadaşlar. Girdim. İpimi çıkarıp 1, 2, 3 doladım. İlmeğime girdim. 1. Çok zevkli aslında arkadaşlar. Doladım, girdim. 2 doladım, girdim. Katımı açtım. 3 oldu. Doladım, ilmeğin içine giriyorum. 4 tane yarım trabzan, hepsinden birlikte çıktım. Zincir çektim. Bu alttaki ilmeğe girdim. Tığımdaki ilmekten çıkartıp bunu kilitledim. Kalan bu taraftaki iki düzü de soldan sağa girdim. Birlikte alıp bir ilmek daha kestim. Şimdi bu sırayı tamamlayacağız. Arkada da bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz arkadaşlar. Ön yüze geldiğimizde bir model daha kuracağız. Bir modeli bitirmiş olacağız. Bu ön yüzdeki 7. sıra. Arkadan da örüp geldiğimizde toplam 14 sırada bir modeli bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Bakın haroşalardan da sayarsak 2 sıra bir haroşa ediyor biliyorsunuz. 2, 4, 6 haroşamız var. Arka yüzden de örüp geldiğimizde bir haroşa daha olacak. 7. haroşa, yani 14 sırada bir modeli tamamlamış olacağız. Ön yüzümüze geldiğimizde ikinci modeli kuracağız. Etek ucunda ve bitiminde 2 tane model olacak ve kenarlarda ikinci modeli bitirdikten sonra da başlangıçta ve bitiminde birer tane süpürge yürüyecek. Ortadaki ilmeklerimiz battaniyemizin düz olacak ve arada da ajorlar çalışacağız. Minik ajorlar çalışacağız. Şimdi fıstıklarımızı tamamlayalım. Arka yüzümüzü de ters örüp gelelim. Önde modelimizi tekrar kurulumunu birlikte yapalım. Sıralarımı tamamladım. Fıstıklarımızı yaptık arkadaşlar. Ön yüzde, arka yüzde de haroşalarımızın dışında hepsini ters olarak ördük. Bir modeli bitirmiş olduk. Şimdi ikinci modelimizi birlikte kurulumunu yapalım tekrar. Kenar 10 ilmeğimi kaçırdım. Hemen yakaladım arkadaşlar. Evet. 10 ilmeğimizi haroşa olarak yine devam ettiriyoruz. 10 ilmek haroşamı ördüm. Hemen bir dolayarak başlıyorum. Şimdi süpürgelerimde 13 ilmeğim 5 tane düzüm, 8 tane de ters ilmeğim olacak aralarında. Bir düz örerek başladım. Birinci düzümü ördüm. 2 ters örüyorum. İkinci düzüm. 2 ters örüyorum.
Üçüncü düzüm popcornumu, fıstığımı yaptığım ortadaki düz ilmeğim. Üçüncü düzümü ördüm. 2 ters ördüm. Dördüncü düzüm. 2 ters ördüm. Beşinci düz ilmeğim. 13 ilmekten tekrar modelimi kurdum. Şimdi bir dolayıp bir düz öreceğim. Burada 11 ilmeğe ulaştırdığım düz ilmeğim, bakın bir alttaki düz ilmeğim, aynı ilmek ortaya geldi. Bir doladım, bir düz ördüm, tekrar doladım. Tekrar başlıyorum. Bir düz, 2 ilmek ters. İkinci düz, 2 ilmek ters. Üçüncü düzüm, ortadaki düz ilmeğim, fıstığımın üstünde, yanına 2 ters. Dördüncü düz, 2 ters ve beşinci düz ilmeğim. Düz ilmeğim bitti. Bir doladım. Bir alttaki düz ilmeğimin devamı. Bir düzümü ördüm. Bir doladım. Tekrar kuruyorum. Bir düz, 2 ters. İkinci düz, 2 ters. Üçüncü düz tam ortada, 2 ters. Dördüncü düz, 2 ters. Beşinci düz ve hemen dolamamı yapıyorum. Bir düzümü ördüm ve bir sonraki modele tekrar geçtim. Üçüncü düzü tam ortadaki düzüm. 2 tersimi ördüm. Dördüncü düzüm. 2 tersimi ördüm. Beşinci düzüm. Kurulumumuz bu şekilde arkadaşlar. Başlangıçtaki şeklinde aynı ilmekleri devam ettiriyoruz. Bakın yaptığımız işlemlerden dolayı yerleri, sıraları kaymadan ortadaki düz ilmeğimiz, fıstık işlemi yaptığımız düz ilmeğimiz yine tam ortaya geldi. Burada düz ilmeklerimiz, fıstıkla süpürgelerimiz bittikten sonra bir düzün sağından ve solundan arttırarak devam ettirdiğimiz düz ilmeğimiz de yine tam yerine denk geldi. Şimdi arkadaşlar 5 kez ajurumuzu yapalım. İlkini yaptık. Üzerine 3 kez daha yapacağız. 4 tane ajurdan sonra aynı şekilde ilmek sayılarıyla 4 ajuru tamamladıktan sonra 5. ajurumuzda da terslerimizi kesmeye başlamıştık. 5. ajurumuzda yapıp ters yönde 2 tersi birlikte alalım. 5 sırayı önde tamamlamış olalım. 6.'da yine tersleri kesip ilmek yönünü çevireceğiz ve arka yüzde biliyorsunuz 6. ajurumuzu keseceğiz. Bu işlemleri birlikte yapalım. Yaptığımız işlem çünkü aynı, videomuzu uzatmayalım. 4 tane ajur yapıyoruz. 5. ajuru yaparken terslerden birini ters yönde kesiyoruz. Arka yüzden de biliyorsunuz ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örerek geliyoruz. Ön yüzde 6. ajurda tekrar buluşalım. Birlikte ikinci süpürgemizi de tamamlayalım beraber. Şimdi ben de oraya kadar örgümü ilerleteyim arkadaşlar. Ajurlarımı tamamladım arkadaşlar. 5 kez ajurumu yaptım. Süpürge ilmeklerimi, terslerimi, düzlerimi olduğu gibi gördüğüm gibi 4 kez ördüm. 5. ajurumda bir önceki sıramda ters ilmeklerimi
Ters yönde ikisini bir alarak tamamladım. Şimdi düz ilmeklerimizi keseceğiz ve son ajurumuzu yapacağız. 5 ilmek düzümü burada örüyorum. Bir doladım. Şimdi düz ilmeklerimi yönlerini değiştiriyorum. Başlangıçta 2 düzümü. Bunu mutlaka uygulayın. Tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar. Düz ilmeklerimizin düzgün yürümesi için. Ben ortadaki düze kadar 2 düzü ilk başlangıçtaki 2 düzün yönünü değiştirip tersle birlikte ikisini beraber aldım. Ortadaki düzü tek olarak ördüm. Daha sonraki 2 düz ilmeği keserken de soldan sağa girerek ikisini bir aldım. İkinciyi yine soldan sağa girerek ters ilmekle birlikte aldım. 5 düz ilmeği düşürdük. Terslerimizi bitirdik. Bir doladım. Aradaki 11 ilmek düzümü örüyorum. Düzlerimi tamamladım. Tekrar bir dolama yaptım. Yine ilk 2 ortadaki düze kadar ilk 2 kesmemi düz ilmeklerimi çevirerek yapıyorum. Alttan girip ters ilmekle birlikte alıyorum. İlmeğimi çevirdim. Ters ilmekle birlikte aldım. Ortadaki bir düzümü tek olarak ördüm. Diğer 2 düzü soldan sağa girerek, burada yön çevirmiyorum ilmek yönümden dolayı, tekrar soldan girip ters ilmekle ikisini beraber alıyorum. Tekrar dolamamı yapıp aradaki düz ilmeklerimi örüyorum. Düzlerimi tamamladım. Yine bir dolama yaptım. Düz ilmeğimi çevirip alttan girdim. Tersle birlikte aldım. Düzümü çevirdim. İkinci kesmemde de düz ilmeğimin yönünü çevirdim. Ortadaki bir düzümü ördüm. Soldan sağa girip 2 kesmemi de bu şekilde yapıyorum. Ters ilmekle ikisini bir alıyorum. 5 ilmek düze düşürdüm. Doladım. 11 ilmek düzümü örüyorum. Düzlerimi tamamladım. Tekrar keselim. Bir doladım. Düzümü çevirdim. Tersle birlikte ikisini birlikte aldım. Düzümü çevirdim. İkinci kesmemde de ikisini birlikte aldım. Ortadaki düzümü ördüm. Bu kez soldan sağa girip ters ilmekle ikisini bir aldım. Yine düz ilmekten soldan sağa girdim. Tersle birlikte ördüm. Doladım ve düzlerimi örüyorum. 4 ilmek daha eksiltmiş olduk. Aradaki ters ilmeklerimizi bitirdik. Bu şekilde sıramı tamamlayayım. Arka yüzde ajurlarımızı keseceğiz. Arka yüzü de yine birlikte başlayalım. Ön yüzümü tamamladım ve arka yüzümüze geldik. Haroşalarımı ördüm kenarda. Şimdi önce 4 ilmek ters ilmeğimi örüyorum. 5. tersimi örerken ajur yaptığım, doladığım ilmekle ikisini ters olarak alıyorum. Arada süpürge modelimin ilmeklerinde düz kalmadı. 5 tane
tersimi örüyorum. Ajuruma geldim. Yine başlangıçtaki ilk ilmekle ajur ilmeğimi, ajur yaptım. İlmeği ikisini ters olarak ördüm. Aradaki ilmeklerimi ters örüyorum. Son ters ilmeğime kadar. Son tersime geldim. Yine doladığım ilmekle ajur ipimle birlikte ikisini ters yönde birlikte aldım. Süpürge ilmeklerimi örüyorum. Ajurumu yine ilk ters ilmeğimle birlikte alıyorum. Aradaki terslerimi örüyorum. Son tersime kadar. Son ters ilmeğime geldim. Yine doladığım ilmeğimle, ajur ilmeğimle ikisini birlikte ördüm. Ajur yaptığım ilmeği arka yüzde kesmiş oluyorum. Terslerimi arada 5 ilmeğimi ördüm. Yine ajuruma geldim. Yine ilk tersle ikisini birlikte aldım. Aradaki ilmeklerimi örüyorum. Son ilmeğime geldim. Yine doladığım ilmekle ajurumla ikisini birlikte aldım. Şimdi ön yüze kadar arkada ajurlarımızı ilk ve son ters ilmeklerle birlikte alarak örelim. Ön yüzde fıstıklarımızı yapalım ve yine 2 tane düz ilmeğimizi keseceğiz. Fıstıkların sağından ve solundan. Ve bir modeli yine bitirmiş olacağız. Arka yüzümü tamamladım. Ajur ilmeklerimi birer ajur ilmeğimi kestim. Düzlerimin başlangıcında ve bitiminde arka yüzü tamamladım. Önde haroşamı ördüm. 10 ilmeğimi, 5 ilmek düzümü ördüm. Şimdi bu 5 ilmeğin ortasındaki ilmeğe fıstığımızı çalışacağız. Başlangıçta ilmek yönümü çevireceğim. Bir düz ilmeğe düşüreceğim. Fıstığımı yapıp fıstıktan sonra da yine bir düzü keseceğim. 3 tane düz ilmek bırakacağım. İlmeğimin yönünü çevirdim. Alttan girdim. 2 düzü birlikte aldım. Ortadaki düz ilmeğimizin üzerine tığıma ipimi aldım. İlmeğimi özür dilerim. İpimi çıkarıp 3 tane zincirimi çekiyorum. Katım açıldı. 3 zincirimi çektim. Tığıma doladım. İlmeğimin ortasına batıyorum. Yarım ikili trabzan. Doladım. İlmeğimin ortasına battım. İkisini bir aldım. Doladım. İlmeğime battım. İkisini bir aldım. 3 tane oldu. Tekrar doladım. İlmeğimin içine girdim. İkisini bir aldım. 4 tane yarım ikili trabzan ve zincirim. 5 ilmeği birlikte tek seferde çıktım. Bir zincirle kilitledim. Fıstığımı kendime yatırıyorum. Bu alttaki ilmeğin içine giriyorum. İpimi buradan çıkararak kilitliyorum. Bu ilmeğimi de sağ şişime takıyorum. Fıstığımızı tamamladık.
Yandaki iki düzü soldan sağa girerek ikisini birlikte aldım. Özür dilerim. Aradaki 11 ilmek düzümü örüyorum. Düz ilmeklerimi tamamladım. Süpürgeme geldim. İlk düzün yönünü çevirdim. Yanındakiyle alttan girerek ikisini bir aldım. Fıstığımızı yapacağız. İlmeğimi, tığımı alıyorum. Bu ilmeğin içinden ipimi çıkarıp 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. İlmeğimin içine battım. Bir sefer bir tane yarım trabzan battım. Çıkarttım. Bir yarım trabzan battım. Doladım, battım. Bir yarım trabzan 3 oldu. Doladım. İlmeğime battım. İkisini bir aldım. 4 tane ikili trabzan yaptım. Hepsini birlikte çektim. Bir zincirle kilitledim. Kendime yatırdım fıstığımı. Alttaki ipin içine giriyorum. İlmeğin içine ipimi ilmeğimden çıkartarak kilitliyorum. Bunu da sağ şişime takıyorum. İki düzümü de soldan sağa girerek birlikte alıyorum. 5 düz ilmeğimi 3 ilmeğe düşürdüm. Tekrar yapalım arkadaşlar. Bir kez daha aradaki 11 düzümüzü örelim. Düz ilmeklerimi tamamladım. Süpürgemin ilk düzünü yönünü çevirerek yanındakiyle birlikte aldım. İlmeğimin içine girdim tığımla. İpimi çıkarttım. 3 zincir. Bir doladım. İlmeğimin içine battım. Yarım trabzan. İlmeğimin içine battım. Yarım trabzan. Doladım. İlmeğimin içine battım. Yarım trabzan. Son kez doladım. İlmeğime battım. İkisini bir aldım. 5 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çıkarttım. Bir zincirle kilitledim. Öne doğru yatırıyorum fıstığımı. Bir alttaki ipin içine giriyorum. Tığımdaki ilmekten çıkartarak kilitliyorum. Bunu da sağ şişime taktım. Öyle biraz çekelim burayı düzgün durması için. Ve soldan sağa girerek de bir düzü daha kestim. 3 düze düşürdüm. Fıstıklarımızı tamamlayarak süpürgelerimizin 2 düz ilmeğini sağından ve solundan kesiyoruz. Fıstıklarımızı da yapıyoruz. Arka yüzden de bütün ilmekleri ters olarak örüp geliyoruz arkadaşlar. İkinci modelimizi de bitirmiş olacağız. Ön yüze geldiğimizde artık etek ucunda süpürge modelimizi çalışmayacağız. Sadece kenarlarda çalışacağız. Kenardaki kurulumlarını da birlikte yapalım. Şimdi fıstıklarımı ve arka yüzümü örüp geliyorum. Sıralarımı tamamladım. İkinci modelimizi de bitirmiş olduk. Artık modelimiz de sanıyorum anlaşıldı. Şimdi sadece başlangıç bölümünde bir tane yürüteceğiz. Son iki battaniyenin boyunca son bitişte de yine iki sıra süpürge modeli kullanacağız. Bir de bitiminde diğer uçta bir model daha
buraya koyacağız arkadaşlar. Şimdi burada ben size bir işlem göstereceğim. Bunu kendi elinizin gevşekliğiyle de doğru orantılı olarak ara ara örgünüzü şöyle tutarak bunu sıra verirsem benim örgümle sizin eliniz farklı olabilir. Gevşekliği, sıkılığı. O yüzden kendiniz bunu ayarlayın. Bakın bir düz ilmek kenarında haroşa olduğu için haroşalar biliyorsunuz 2 sırada oluşuyor. Burada bir çekme yapıyor. Battaniye bittiğinde kenarlar çekmiş toplamış olur. Her iki kenara ortada bir bombelik oluşur. Buralar çekme yapar. Şimdi burada bir kısa kenar çalışması yapacağım. Başlangıçta yaptığınızı bitişte de mutlaka yapın arkadaşlar. Dalgınlık olmasın. Yoksa bir kenarı düzgün bir kenarı bozuk olur. Emeğinize yazık olur. Her iki kenarda da bunu mutlaka ara ara yapın. Yani bunun dediğim gibi sıra aralıklarını ben sizlere vermeyeceğim. Çünkü ellerimiz, örgülerimiz farklı olabilir. Şimdi 10 ilmeğimi örüyorum. Kenar haroşama. On ilmeğimi ördüm. Örgümü geri çevirdim. Geri döndüm. Tekrar ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. 10 ilmeğim haroşama bir kez daha ördüm. Bunun bitiminde de yapacağım. Şimdi beraber o kısmı da yapacağız arkadaşlar. Şimdi normal örgüme başlıyorum artık. Bir sıra fazladan kenarına örmüş oldum. 10 ilmek haroşamı örüyorum ve modelimi kuracağım. Bir dolayarak başlıyoruz. Bir düz, 2 ilmek ters, bir düz, 2 ters, üçüncü düzüm ortadaki fıstığımın üzerinde bir düz ördüm, 2 ters, dördüncü düzümü ördüm, 2 ters, beşinci düzümü ördüm, bir doladım ve son haroşanın önündeki 13 ilmeğe kadar düz olarak örüyorum. Şimdi haroşa önündeki 13 ilmeğe kadar örelim arkadaşlar. Düz örgümüzü. On üç ilmeğim kalana kadar örgümü düz olarak ördüm. Bir modeli burada şimdi birlikte kuracağız. 10 ilmek haroşamın önünde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmeğim var. Bir dolayarak başladım. Bir düz örüyorum. 2 ters. İkinci düzüm. 2 ters. Üçüncü düzüm fıstığımın üzerine örüyorum. 2 ters. Dördüncü düzüm. 2 ters. Ve 5. düz ilmeğimi ördüm. Bir doladım. 10 ilmek haroşamı örüyorum. Şimdi burada da kısa kenar çalışması yapacağız. Başlangıçta yaptığımızı bitiminde de yapacağız. Örgümün arkasından 10 ilmeğimi örüyorum. Ajuruma geldim, geri döndüm. Bir sıra fazladan örmüş oluyorum.
Şimdi 10 ilmeği tekrar ön yüzde ördüm arkadaşlar. Arka yüzümde şimdi normal örgümü artık örüyorum. Kısa kenarı bu şekilde çektiğini, örgünüzü bir karşıdan uzatıp bakın, çektiğini hissettiğinizde bu 10 ilmeği bir sıra fazladan örüp geri dönün arkadaşlar. Arka yüzde ajurumu ters olarak ördüm. Bir ters, iki düzle süpürgemi örüyorum. Modelimi son ters ilmeğini ve ajurumu da ters ördüm. Diğer ilmeklerim modelim gelene kadar arka yüzde ters olarak örüyoruz. Şimdi arkadaşlar bu modeli tamamlayana kadar şöyle yaparsam belki daha düzgün gözükecek. Şöyle yapalım. Bu modelimizi tamamlayana kadar devam edelim. Arada ajurlar, düz örgünün içinde ajurlar oluşturacağız. İlk modelin ajurunu arttırmasını yaptık. Şimdi 3 kez daha aynı şekilde düzleri ve tersleri modelde yürüterek devam edeceğiz. 5. ajurumuzu yaparken ters ilmeklerden birer tane keseceğiz. 6. ajurumuzda başlangıçta ve sonda ikişer ilmeği, düz ilmekleri, tersleri kesip 5 ilmeğe düşüreceğiz. Ve arka yüzümüzde 6. sıranın geri dönüşünde ajurlarımızı, son yaptığımız ajurları düz ilmeklerle birlikte keseceğiz. Ve ön yüzde yine düz ilmeklerimizi 3'e düşüreceğiz. Ortaya da popcornumuzu yapacağız. Bir modeli bitirmiş olacağız. Şimdi bunu tamamlayalım. Bakayım ben ilerlemesine, ona göre ajurumuzu da birlikte yapalım arkadaşlar. Bir modelimi tamamladım arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi kenarlarda çekme yapacak. Ben kendi elime göre bunu her modele başladığımda, burada zaten bir ajur oluşturuyoruz biliyorsunuz. Kısa ilmek çalışmalarını yapmayı düşünüyorum. Çünkü bir çekme yapacak. Gördüğünüz gibi kenar kısmı. Sizler kendi elinize göre bunun kısa ilmek çalışmalarının şeklini sizler kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Çekeceğini hissettiğinizde bunu uygulayabilirsiniz. Şimdi ajur çalışması yapacağız. Kenarlarda yine birer modelimizi de yürüteceğiz. Öncelikle kısa ilmek, kısa kenar her iki şekilde de adlandırılıyor. Bu çalışmamızı bir yapalım. Başlangıçta yaptığımızı bitişte de yapacağız. Tekrar hatırlatıyorum. Atlamayın, unutmayın arkadaşlar. 10 ilmeği haroşama ördüm. Örgümü çevirdim. Arka yüzümden yine örerek başlıyorum. 10 ilmeğimi bir sıra haroşamı fazladan örmüş oluyorum. Ön yüzüme geldim. Şimdi örgüme normal haliyle devam ediyorum. Haroşalarımı tekrar ördüm. Modelimi kuruyorum. Bir dolayarak başlıyorum. Bir düz, iki ters,
ikinci düzüm, 2 tersim, üçüncü düzüm fıstığımın üzerine denk gelecek. Üçüncü düzümü ördüm, 2 tersimi ördüm, dördüncü düzüm, 2 tersimi ördüm, beşinci düz ilmeğimi ördüm. Modelimin 13 ilmeğini tamamlamış oldum. Şimdi bir doluyorum. Şimdi ilk başlangıçta arkadaşlar 10 ilmek düzümü öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek düz ördüm. Bir doladım. İlmek yönümü çeviriyorum. Benim ilmeğimin yönü farklı olduğu için çevirdim. Bir kesme yaptım. Kestiğim ilmekle birlikte, şişimdeki ilmekle birlikte 20 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ilmek ördüm. Tekrar bir doladım. İlmeğimin yönünü çevirdim. Yanındakiyle birlikte ikisini bir aldım. Şişimdeki bu kestiğim ilmek dahil 20 ilmek örüyorum. Yirmi ilmeğimi ördüm. Tekrar yapalım. Bir doladım. İlmeğimi çevirdim. Yanındakiyle birlikte kestim. Bu ilmek dahil tekrar 20 ilmek örüyorum. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar ilerletelim arkadaşlar. Son ajurumu yaptım arkadaşlar. Şimdi tek ilmek sayımız olduğu için burada 11 ilmeğim kalacak. 10 ilmek ördüm. Ajur kurmaya başladım. Burada modelimin önünde 11 ilmeğim olacak. Ajur ilmeğim kestiğim ilmeğimle beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi modelime başlıyorum. Bir doladım. Bir düz. 2 tersimi örüyorum. Bir düz. 2 ters. Düzün fıstığımın üzerinde üçüncü düz. 2 ters. Dördüncü düz. 2 ilmek ters ve 5. düzümü ördüm. Düzü ilmeğimin yanına hemen dolamamı yaptım. Kenar 10 ilmek haroşamı örüyorum. Burada 8 tane ajur yaptık arkadaşlar. Şimdi kısa ilmek, kısa kenar işlemini burada da yapalım birlikte. 10 ilmek haroşamızı örelim. On ilmeğimi ördüm. Geri çevirdim. Tekrar 10 ilmek haroşamı ön yüzde bir kez daha örüyorum.
Arka yüzüme, normal örgüme döndüm. Şimdi kenarda modelimi örerek devam ediyorum. Diğer ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. 10 ilmeğimi ördüm. Ajorumu ters ördüm. Yanındaki ilmeğim ters. 2 düz, bir ters olarak devam ediyorum. Ön yüzümüze gelelim. Ajorlarımıza devam edelim. Arka yüzümü tamamladım. Ön yüzde haroşamı ördüm. Modelimin bir düzünü örüyorum. Bir dolayarak başladım. Bir düz, iki ters modelimi çalışıyorum. Bir düzümü ördüm. Düzümün yanından hemen artışımı yaptım. Şimdi bu arttırdığım ilmeğin dışında bu ajuruma 10 ilmek örüp dolayarak başlamıştım. Şimdi bu ajurumun önünden 2 ilmek keseceğim. O yüzden burada 2, 4, 6, 8 ilmek düz öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek düz ördüm. Ajurum ortada kalacak. Bir önceki arttırdığım ilmek ortada kalacak. Sağından ve solundan arttırma ve kesme yapacağım. Kesmeden arttırırsak ilmek sayımız çoğalır tabi, biliyorsunuz. Ajurumun önünden hemen soldan sağa 2 ilmeği birlikte aldım. Bir doladım, kestiğim ilmeğin yerine koydum. Bir önceki arttırdığım ilmeği ördüm. Tekrar doladım. İlmek yönümü çevirdim. Ve sola doğru, sağdan sola kesme yaptım. Şimdi diğer ajurumun önünde 2 ilmek kalana kadar, yani burada 18 ilmek örmüş olacağız. 20 ilmek vardı aralarda, biliyorsunuz. Pardon, 18 ilmek olmaz arkadaşlar. Bir tane kestik çünkü az önce, kusura bakmayın, yanlış ifade ettim. Şimdi burada bir tane ilmek kestik. Kestiğimiz ilmekle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ilmek ördük. Ajurun önünde 2 ilmek kalana kadar ördük. Şimdi ajurumuz, bir önceki ajur ortada kalacak. Bir sola doğru, soldan sağa bir kesme yaptım. Doladım. Ajurumu ördüm düz olarak. Tekrar doladım. Şimdi ilmeğimi çevirip sağdan sola doğru kestim. Ajurum, bir önceki ajurumun ortada bırakıyorum. Sağına ve soluna birer arttırma, onların da yanından birer kesme yapıyorum. Şimdi kestiğim ilmekle beraber doğrusunu söyleyelim. 17 ilmek örmüş olacağız. Bir sonraki ajurun önünde 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Ajuruma geldim. 2 ilmek var. Soldan sağa ikisini birlikte aldım. Doladım, kestiğim ilmeği yerine koydum. Ajurum ortada, bunu düz ördüm. Tekrar doladım. İlmek yönümü çevirdim. Sağdan sola doğru kesmemi yaptım. Burada da modelimizde yaptığımız gibi arkadaşlar, ilmeğinizin yönüne göre sağa doğru ya da sola doğru
kesimlerin, ilmeklerin görüntüsü düz olması için ilmek yönünüzü çevireceksiniz yine arkadaşlar. Yine ajurumun önünde 2 ilmek kalana kadar ördüm. Ajuruma geldim. Burada ben çevirmiyorum. Bu yönde keserken ilmeğimi soldan sağa girip ikisini birlikte alıyorum. Kestiğim ilmeğin yerine doladım. Ortada bir düz ajurumu ördüm. Tekrar doladım. Bu yönde ilmeğimi çevirdim. Alttan girerek sağdan sola kesmemi yaptım. Şimdi bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Arkadan yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim. Ön yüzde ajurumuzun son sırasını örelim. Ön yüzümüze geldik tekrar. Ajurumuzun son sırasını öreceğiz. Haroşalarımızla birlikte battaniyeme başladım. 2 ilmek düzüm oluştu. Bunları ördüm. Bir doladım. Modelime devam ediyorum. Bir düz, 2 ters. İki tersimi ördüm. On 13 ilmeklik modelimi son düzünü örerek tamamladım. Hemen artışımı yaptım. Burada da 2 ilmeğim artıştan bu ikisini ördüm. Şimdi 2 kez ajur yaptık arkadaşlar. 10 ilmek ördük. Bir ajur, bir dolayarak başladık. Bir sonraki sırada da yanına bir tane daha ajur yaptık. Şimdi bu 2 ajurumu keseceğim. Önünde bir artış yapacağım. Burada 2, 4, 6, 8, 10 ilmek örmüş olacağım. 10 ilmek örüp kesmeye başlamıştım. Bu sırada yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmeğimi ördüm. Bu arttırdığım, 2 kez arttırdığım bu ilmekleri keseceğim. Onları kesmeden bir doluyorum. İlmek yönümü çeviriyorum. 2 ilmeği sağdan sola birlikte aldım. Yani burada 4 tane ajur oluşturduk arkadaşlar. Şimdi yine arada 20 ilmek örmüş olacağız. Arttırdığım 2 ajura kadar örüyorum arkadaşlar. Bakın alt alta şunlar 2 kez arttırdığım ilmekler. Buraya kadar ördüm. Bir doladım. Yönünü çevirdim ilmeğimin. Sağdan sola ikisini birlikte aldım. Yine ortada ilmeklerimi arttırdığım 2 kez arttırma yaptım. Bu 2 ajura kadar örüyorum. Bir önceki sıradaki ajurumu öreceğim. Bakın bir önceki sıradaki ajurumu bunu örüyorum. Burada 2 kez arttırma yaptığımız ilmeklerimiz. Biri ortadaki düzü, bir de bir önceki sırada arttırdığım ilmek. Bunun önüne hemen bir ajur yapıyorum. Bir doluyorum.
ilmeğimi çevirdim. Sağdan sola ikisini birlikte aldım. Bir kez daha yapalım. Bir önceki arttırdığım, ajör yaptığım ilmeğimi öreceğim. Diğer ikisini keseceğim. Bak, bir önceki sıradaki arttırdığım ilmek. Bunu ördüm. Bir doladım. Diğer ikisini ilmeğimin yönünü çevirip birlikte aldım. Bu şekilde özür diliyorum sesimden. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Arka yüzden de yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüp gelelim. Ön yüzde hem ajurlarımızın duruşuna bakalım, hem de ben size sıra sayısı vereceğim. Ajurumu ördüm, doladım, ilmeğimi çevirdim. Sağdan sola 2 ilmeği birlikte aldım ve devam ediyorum. Ön yüzüme geldim arkadaşlar. Battaniyemiz gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Ajurlarımızın görüntüsü de bu şekilde. Bakın 4 tane burada ajur oluşturduk arkadaşlar. Şimdi size vereceğim sıra sayısı ilk modelimizi tabandaki 2 modelden sonra ilk modelimizi bitirdik. Modelimiz 14 sıradan oluşuyor. Ön yüzde 15. sırada ajurlarımızı yapmaya başlamıştık. Şimdi 14 sıra daha öreceğiz arkadaşlar. Bu arkadan dönüp geldiğimiz ajurumuzun üzerinden sayabilirsiniz. Bu sıranın üzerine 14 sıra daha öreceğiz. 15. sırada ön yüzde ajurlarımızın yerlerini kaydıracağız. 10 ilmek örüp başlamıştık. Bu iki ajurun ortasına koyacağız ajurlarımızı. 20 ilmek örüp başlayacağız ajur yapmaya. Şimdi 14 sıra daha örelim. Ön yüze gelelim. Tabi modelimizi devam ettirerek arada düz örgümüzü ve kenarlardaki 2 modeli devam ettirerek 14 sıra örelim. Diğer ajurumuzu da yine birlikte kurulumunu yapıp örelim. Sıralarımı tamamladım. Arka yüzden sayalım arkadaşlar. Ajurumuzu bitirdiğimiz sıra geri döndüğümüz sıramız. Onun üzerine şöyle yapayım. Ajurumuzu tamamlayıp arka yüzden döndüğümüz sıra. Onun üzerinden 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 sıra ördüm. Geri döndüğüm sırayla birlikte 15 sıra düz örgü örmüş olduk. Şimdi ajurlarımızı ortalayacağız. Bu iki ajurun ortasına getireceğiz. 10 ilmek örüp ajura başlamıştık. Şimdi 20 ilmek örerek ortaya ajurumuzu oluşturacağız. Kenardaki 10 ilmeğimizi öncelikle örelim. On ilmek haroşamı tamamladım. 3 tane arttırma yaptım. 3 ilmek düzümü örüyorum. Bir doluyorum. Süpürgeme bir düz, 2 ters, 13 ilmeğimi örüyorum. Son 2 tersimi
Bir düzümü bitirdim. Düzümün yanından bir doladım. Arttırdığım 3 ilmeği, modelime ait 3 ilmeği örüyorum. Şimdi modelin dışındaki ilmeklerimden 20 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ilmeğimi battaniyemden ördüm. Modelimin dışındaki ilmeklerim. Bir doladım. İlmek yönümü çevirdim. Yanındaki ilmekle ikisini birlikte aldım. Bu birinci ilmeğim. Bununla beraber yine 20 ilmek sayıyorum. Diğer modeli çalışırken de aynı şekilde çalıştık. Bunu 1 olarak sayıyorum. 2, 20 ilmek ördüm. Yine bir doluyorum. Kestiğim ilmeğin yerine doladım. Yönümü çevirdim. Bir ilmek kestim. Aynı şekilde bu ilmeğim birinci ilmeğim, 20 ilmek sayarak aynı işlemi devam ettiriyorum. Sıra sonunda modelimize geçmeden bir ilmek fazlamız var biliyorsunuz. 21 ilmek kalacak. Ve diğer modelimize, diğer kenardaki modelimizi öreceğiz. Şimdi ön yüzümüzü bu şekilde devam edelim. Arka yüzümüzde yine ilmeklerimizi, modelimizi ve ortadaki ilmekleri ters örerek gelelim. Ajurumuzun ikinci sırasını birlikte yapalım. Sıralarımı tamamladım. İlk ajurlarımı kurdum. Arka yüzden örgümü örüp geldim. Şimdi kenardaki haroşalarımı ördüm. Burada arttırdığım ilmeğim 4 ilmek. 5. ajurumu yapıyorum. Burada ters ilmeklerimi kesmeye başlıyorum. Düzümü ördüm. 2 tersimi birlikte aldım. Düz ilmeğimi ördüm. 2 tersi birlikte alıyorum. Bir düzü ördüm. 2 tersi birlikte aldım. Bir düzü ördüm ve son 2 tersimi birlikte aldım. 4 ilmek kesmemi yaptım. Düzümü örüp tekrar doladım. 1, 2, 3, 4 tane modelimin düzünü ördüm. Şimdi bir öncekinde yaptığımız gibi ajurumuz ortada, bir ilmek olarak ajurumuzu öreceğiz. Sağından solundan hem kesme hem arttırma yapacağız. Ajurumun önünde 2 ilmek kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Ajurumun bir önceki doladığım ajurum ortada kalacak. Şimdi sağından 2 ilmeği soldan sağa girip kesiyorum. Kestiğim ilmeğin yerine doladım. Bir önce arttırdığım ilmeğimi ördüm. Tekrar doladım. İlmek yönümü çevirip doladığım ilmeği kestim. Kesiyorum, arttırıyorum. Bir düz örüyorum. Tekrar arttırıp bir kesme yapıyorum.
Diğer ajurumuzda yine önündeki 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Battaniye örmek biraz zor iş arkadaşlar. İlmekler örgü ilerledikçe, çoğaldıkça zorlanıyoruz ama çok güzel de bir görüntü çıkıyor. Şimdi ajurumu bir önceki arttırdığım ilmeğim ortada. 2 ilmek kaldı. Bu ikisini soldan sağa girip birlikte aldım. Bir doladım. Bir ilmeğimi ördüm. Tekrar doladım. İlmek yönümü çevirip ikinci kesmemi de yaptım. Şimdi diğerlerini de aynı şekilde tamamlayayım arkadaşlar. Arka yüzden de yine örgümüzü, ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüp gelelim. Ön yüzde ajurumuzun son sırasını birlikte örelim. Sıralarımı tamamladım. Ön yüzüme geldim. Şimdi burada ajurumun son sırasını yapacağım. Arttırdığım sırada arttırdığım bu 2 ajur ilmeklerini keseceğim. Bunun önüne yine arttırmamı yapacağım. Ajuruma kadar öreceğim. Modelimize de devam edelim bu arada. 5 ilmek arttırdığımız düzlerimi örüyorum. İkinci kesmelerimi yapacağım. 6. artışımı yapıyorum. Bunu arka yüzde keseceğiz. Düz ilmeğimin yönünü çevirdim. Katını bozarak almışım. Evet. Düz ilmeğimi çevirdim. Tersimle birlikte ikisini bir aldım. İkinci düzümün de yönünü çevirdim. İkisini birlikte aldım. Ortadaki düzümü örüyorum. Soldan sağa tersimle birlikte birini kestim. Yine soldan sağa girdim. 2 ilmeği birlikte ördüm. 5 düze düşürdüm. Bir sonraki sırada da 3 ilmek düze düşürüp ortaya fıstığımızı yapacağız. Diğer kenarda yine artışımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 düzümü modelime ait ördüm. Şimdi ajuruma kadar ilmeklerimi örüyorum. Bir önce arttırdığım ajur ilmeğimi ördüm. Şimdi burada doladım. Burada şöyle bir işlem yapacağım arkadaşlar. Çok daha net belirginleşsin istiyorum. Öncekinde sadece öndeki ilmeği yönünü çevirmiştim. Daha net belirginleşmesi için şimdi bu 2 kez ajur yaptım, arttırdığım ilmeğin ikisinin de yönünü çevirdim. İlmek yönünüz benim gibi ise bu 2 ilmeği birlikte çevirin arkadaşlar. İkisini birlikte alacağım şimdi. Bir doladım. 2 ilmeğin yönünü çevirdim. İkisini birlikte aldım. Bu ajur ilmeğim daha net gözükmüş olacak. Şimdi diğer ajuruma kadar örüyorum. Aradaki düzlerimi ördüm. Bir önceki kestiğim ilmeği ördüm. Şimdi arttırdığımı da ördüm. Bu 2 ilmeği
2 ajur ilmeğini, ikisini birlikte alacağım. Bir doluyorum. Her ikisinin de yönünü çeviriyorum. İlmek yönünüz bu şekildeyse sizin çevirmenize gerek yok tabi. Alttan girdim, ikisini birlikte aldım. Bir kez daha örelim. Kestiğim, bir önceki sırada kestiğim ilmek ve arttırdığım ilmek. Bu ikisini ördüm. Bir doladım. Bu kestiğim ilmeğin önündeki 2 ajur ilmekleri. İkisinin de yönlerini çevirdim. Alttan girdim. İkisini beraber ördüm. Bu şekilde ajurumuzu tamamlamış oluyoruz. Toplam 6 sırada önde 3 sıra örüyoruz. Toplam hepsi 6 sırada ajurlarımızı bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi artık battaniyemizin boyunca örmeye devam edelim. Şöyle bir düzelteyim. Şimdi arkadaşlar bu sıramızı arkadan dönüp geleceğiz. Arada 14 sıra örmüştük. Geri döndüğümüz sırayla birlikte toplam 15 sıra oluyordu. Geri dönüp geleceğiz. 14 sıra öreceğiz. Yine ön yüzümüzde 10 ilmek örerek ajurumuzu kuracağız. Bir önceki yaptığımız gibi aralarda 20'şer ilmek olacak. Ajurumuzu tamamladıktan sonra yine 14 sıra örüp 20 ilmek örerek şu anda yaptığımız ajuru yapacağız. Yani ajurlarımız bir dışta bir içte olacak şekilde devam edecek. Kenarlarda da her iki kenarda da modelimizi devam ettireceğiz. Daha önce anlattığım gibi, belirttiğim gibi arkadaşlar, kapanışına da bitiş bölümüne de 2 sıra süpürge modelimizi uygulayacağız. Ve kenar haroşalarımızı örerek battaniyemizi tamamlamış olacağız. Ben de artık ilerleteyim battaniyemi. Battaniyem bittiğinde size kaç model kurduğumu belirteyim. Battaniyemizin de bitişini birlikte yapmış olalım. Battaniyemi tamamladım arkadaşlar. 2 model başlangıçta üst üste örmüştük. Onun üzerine de başlangıçta ve bitişte birer model kenarlarda yürüterek devam ettik. Başlangıçtaki 2 modelimin dışında 18 kez her iki kenara süpürge modelimi çalıştım. 2 model başlangıçtaydı, 18 model devam ettim. Bitiminde de yine 2 model örerek kapattım ve sonda da yine 8 sıra haroşamı ördüm. Ajurlarımı da 10 ilmek örerek ilk ajurumuzu kurduk. Bir sonrakini de 20 ilmek örerek kurduk. Toplam 12 kez ajurumu çalıştım. En son bitiminde de yine 20 ilmek örerek ajur çalışmamı yaptım ve son 2 modelimi de üzerine ördüm. Toplamda şu anda 7. yumağımı açtım arkadaşlar. Bu iple de kenar fıstıklarımızı yapacağız. İlmeklerimizi de kapatalım. Örgümün ön yüzündeyim. Şimdi haroşa örme yönünüze göre bu değişebilir.
Ben sürekli düz yönde ördüğüm için arka yüzden haroşamı örüp geldim 8. sırama. İlk ilmeğimi boşaldım. İkincisini ördüm. Katını açarak aldım ipimin. Evet, ilkini üzerinden atlattım. Daha sonra şişimdeki ilmeği ve bir sonraki ilmeği, ikisini birlikte örüyorum. Bunu tığla da kapatabilirsiniz arkadaşlar. Tığla kapatan arkadaşlarım da var. Nasıl kolay geliyorsa o şekilde kapatabilirsiniz. İki ilmeği birlikte örerek ön yüzde ilmeklerimi kapatıyorum. Kenarda fıstık yapacağımız için çok sıkı yapmayın, çok gevşek yapmayın bu kesme işlemini arkadaşlar. Büzmesin örgünüzü, ziyan olmasın. Bu şekilde ilmeklerimi şimdi tamamını kapatayım ve kenar fıstık çalışmasını da birlikte başlayalım. İlmeklerimin hepsini kapattım. 2,5 numaralı tığımla kenar fıstıklarımı yapmaya başlıyorum. Önce bir yan kısmından başlayacağım. 3 zincir çekiyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Batıyorum. İpimi çıkarttım, beklettim. Doladım, battım. İpimi çektim, beklettim. 2, doladım, battım. 3, doladım, battım. 4. 4 kez çıkarttım. Bu sizin kendi ipinizin kalınlığına göre 5 de yapabilirsiniz. Daha tombul tombul istiyorsanız. Hepsini tek seferde çıkarttım. Bir zincir çekerek kilitledim. Burada aralıklarını yine kendi örgünüzün gevşeklik durumuna göre, ipinizin durumuna göre 2 ya da 3 haroşa atlayabilirsiniz. Çok sık sık olursa marullaşır arkadaşlar. Bunu kendi örgünüzün durumuna göre ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi 1, 2, 3 haroşa atlayacağım. Hemen şu 2 haroşanın arasındaki boşluğa buraya batıyorum. İpimi çıkarttım ve buraya kilitledim bunu. Bir fıstık oluşturdum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma doladım. Aynı yuvaya batıyorum. İpimi çıkarttım. Doladım, battım. 2. Doladım, battım. 3. Doladım, battım. 4 kez ipimi hem doladım tığıma hem de ipimi çıkarttım. Hepsini tek seferde çıkartıp kilitledim. Yine 1, 2, 3 haroşa atladım. 2 haroşanın arasına batarak kilitledim. 3 zincir çekiyorum. Aynı yere, kilitlediğim yere batıyorum. Doladım, battım. 1. Doladım, battım. 2. Doladım, battım. 3. Tekrar son kez doladım. 4. ipimi çıkarttım. Hepsini tek seferde çektim. Bir zincirle kilitledim. Sayıyorum yine. 1, 2, 3. 2 haroşanın arasına batıp kilitledim. 3 zincirle başladım. Bir tane daha yapalım. Doladım, battım. 1, 2, 3. Son kez 4. ipimi çektim. Hepsini tek seferde aldım. Bir zincirle kapattım burayı. 1, 2, 3 haroşa. 2 haroşanın arasındaki hemen kenar ilmeğine battım. Burayı kilitledim. Bakın bu gevşeklikte, seyreklikte kenar fıstıklarımızı yapacağız. Şimdi bütün battaniyemizin boyunca bunu tamamlayacağız arkadaşlar.
Artık battaniyemiz de bitmiş olacak. Umarım battaniyemi beğenmişsinizdir arkadaşlar. 7 tane, 7. yumağım sanıyorum bu yumakta yarıya kadar gelir. 7 yumakla 100 santime 100 santim bir battaniyeyi tamamlamış olacağız. Umarım sizler de aynı keyifle battaniyemi benimle birlikte örmüş olursunuz. Fıstıklarımı artık tamamlayıp battaniyemi bitiriyorum. Battaniyemi tamamladım. Kenar fıstıklarımı da bitirdim. Şimdi ekrana tamamen sığmıyor. O yüzden katlayarak gösteriyorum arkadaşlar. Bakın kenarda başlangıç ve bitiş bölümünde de 3 haroşa ilmeği arayla fıstıklarımı yaptım. Yine bu kenarlarda, yanlarda söylediğim gibi sizin kendi örgünüzün gevşekliği, sıkılığına göre bombe yapmadan, çok da kasıp sıkıp örgüyü bozmadan kendi elinize göre bunu ayarlayın. Ben 3'er haroşa ilmeği arayla fıstıklarımı tamamladım. Köşe içinde önemli bir işlem yok. Köşede de yine denk geldiği şekilde fıstığınızı yaparak ilerletin arkadaşlar. Yan bölümleri için haroşalarda kısa kenar çalışması yapmıştık. Şöyle göstermeye çalışayım açarak. Sizlere şöyle göstereyim. Bakın. Ben 6 haroşa sırası arayla kısa kenar çalışması yaptım. Haroşamı gidip geldim. 6 haroşa sırası kullandım. Bu da yine bahsettiğim gibi sizin örgünüzün, ipinizin, elinizin gevşekliği, sıkılığına göre ayarlayın. Yanlarda bir kasma yapmasın. Çok fazla sık aralıklarla da yaparsanız kenarları balonlaşır. Bunu kendi örgünüze göre ayarlamanız çok daha iyi olacaktır. Battaniyemin ölçüleri de arkadaşlar 100 santimden biraz fazla, 102-103 gibi. Bu da el örgümüze göre değişkenlik gösteriyor. Ortalama 100 santime 100 santim en ve boy olarak bir battaniye tamamlamış olduk. Umarım anlatımımı beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizler de benimle birlikte bu güzel battaniyemizi örmüş olursunuz. Örecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Keyifli örgüler diliyorum. Bir başka videomda buluşmak üzere. Sağlıkla kalın.